Bir tane fare tırrrr dolaşıyor, böyle yukarıdan attılar. Ben dedim bundan başımız belada, iyi olmayacak. Tuttum, fırlattım, attım dışarı. Tamam mı? Ama korkudan nasıl attıysan böyle. Gireceksin, çamurun içinde kalacaksınız. 3 gün 3 gece size yalnız soğanla patates yedireceğiz falan böyle. Böyle çok içini ürperten bir soğuklukta buraya kadar karanlık 5 metre derinliğinde bir çukurdasınız. Çin işkencesi, SAT komandolarının çok iyi bildiği ve işlerinden en seçkinlerinin içine atılıp 3 gün kalabildiği veya pes edip kurstan ayrıldığı bir eğitim şekli. Dünyanın bilinen en zor askeri kursunda Çinlilerden alınmış, Alman ve Rus askerlerinin eğitimlerinden alınmış bir sistemi Amerika'da Kızılderili Savaşı'ndan, Kuzey-Güney Savaşı'ndan edindiği tecrübelerle dörtlü memleketinden bir sistem kurmuş. Bu sistemin içinde 13 aylık kursun içinde bir cehennem haftası var. Ama o cehennem haftasından sonraki günlerde, devam eden günlerde Çin işkencesi grubu var. Bu Çin işkencesinde şöyle yapıyorlar. Kursta en iyi giden birincilik, ikincilik, üçüncülüğe oynayan talebeleri 5 metre derinliğinde, 2,20 genişliğinde bir çukura 5 metre derinliğinde atıyorlar. Ve burada karnınıza kadar su var. Şimdi ayağınızı böyle koysanız, hani böyle iki duvar arasında ayak ve sırtınızla yukarı çıkarsınız ya. 2,20 olduğu için öyle bir şansınız yok. Ayağınızla orayı itseniz elinizle böyle çıkmaya çalışırsınız, çıkamıyorsunuz. Bu genişliği öyle bir güzel ayarlanmış ki çapı çıkmanıza imkan yok. Yani orada 3 gün 3 gece geçirmek zorundasınız. Veya pes ediyorsunuz. Aşağıya halat merdiven veya ağaç merdiven atıyorlar, çıkıyorsunuz. Bu arada o yani hep birinci, ikinci kurs üçüncüsüne yapıldığı için buradan aşağı yukarı pes eden bugüne kadar 1-2 kişi çıkmış. Çünkü hepsi birinciliğe oynayan çocuklar. Çok sağlam çocuklar mental bakımından, ruhen. Atıldık buraya, birinci çukura. Amerikalı hocam dedi ki, Namık dedi, hazır ol dedi. Cuma günü Çin işkencesine gireceksiniz. Ne yapacağız? İşte gireceksin, çamurun içinde kalacaksınız. 3 gün 3 gece size yalnız soğanla patates yedireceğiz falan böyle. Su mu şansınız da fazla yok. Biliyorsun insan 3 günden fazla zaten su içmese yaşıyor. İşte indiğimizde çok soğuk. Yani ben indim buna aşağıya. Böyle çok içini ürperten bir soğuklukta buraya kadar karanlık 5 metre derinliğinde bir çukurdasınız. Bir müddet sonra hafif titremeler başladı tabii. Titremeleri önlemek için kasların da bir faydası, titreyip ısı meydana getirmek ya vücutta. Titriyoruz, ısı meydana geliyor falan. Biraz jimnastik falan. Neyse alıştık, duruyoruz. Böyle işte aradan 6-7 saat geçti. Gece yarısı oldu. Üstlerimize çöpler döküldü. Yani en azından benim. Yan tarafları görmüyorum ya. O pis çöpleri döktüler üstüme. Dayanılmaz bir şey. Ya pes etsek kurstan düşeceğiz. O kadar emek ziyan olacak. Devam ediyor falan. İkinci gün sabaha karşı böyle haşlanmış patatesle soğan attılar aşağıya. Yakaladım ben onları. Şimdi su kirleniyor ya gittikçe. Duvara, çamurun içine soktum ben onları. Lazım olduğu zaman hani köpekler, kurtlar gömer ya buzağı falan böyle kara. Lazım, çok acıkırsam onları alıp kullanacağım ben. Ondan sonra gıdalarım orada duruyor. 3. gün artık titreme son haddinde, böyle moral bozulmuş. Gözler altım mosmor benim, hissediyorum böyle. Titremekten bir tuhaf olmuşum. Akşam 7-8 civarında bir tane fare tırrrr dolaşıyor, böyle yukarıdan attılar. Tırrrr dolaşıyor. Amerikalı ve Türk hocalar talebelere muhakkak bir fare bulun yoksa ceza talimi yapacaksınız diye. Fare geliyor, ben kaçıyorum böyle. Üzerime doğru geliyor, o da kurtulmak istiyor. Tırmanmaya çalışıyor, ben duvara yapışıyorum korkudan, fareden. Ondan sonra korkmadım desem yalan olur tabii. Ondan sonra öyle artık neredeyse arkadaş olacak. O bir yere geldi, taktı ellerini, duruyor öyle. Yoruldu herhalde o da. Ben de duruyorum, birbirimizle bakışıyoruz falan. Ben diyorum bundan başımız belada, bir şeyler olacak fareyle. Şimdi en son tutuna bir şeyler arıyor herhalde, bir delik arıyor, girecek, çıkacak falan ama yok. O benim elimle sokup patatesle soğanı sakladığım yere geldi, çukur ya oraya. Oraya doğru abandı, gitmek istiyor, gidemiyor, tamam mı?
Ben dedim bundan başımız belada iyi olmayacak. Tuttum fırlattım attım dışarı. Tamam mı? Ama korkudan nasıl attıysam böyle, o zaman hayatımda da ilk defa bir fareyi tutmuş oldum. Bir tane merdiven attılar. O merdivende yürüyoruz, ben çalışıyorum, işte şey yapacaklar. Artık olay bitecek. Çıktım, bab geldi, tamam dedi, bitirdin dedi, şakaydı dedi. Bırak dedi, ondan sonra yıkan gel dedi. Yaralanan oldu benim yanımda ama ölen hiç olmadı. Bizde geride adam bırakmak, ceset bırakmak asla terbiyesine, ruhuna uymayan bir şey. Yarışlarda sırtınıza adam alırsınız, tepeye ondan koşarsınız. Alçak sürmeyle yaralı ya, onu koltuk altından tutarız, öbür koltuk altından. Kafası omzumuza gelir şekilde, sağ tarafına hafif yatmış şekilde kumu çekerek, devamlı kumu çekerek yerde, yani ayağa kalkmadan low profile diyoruz, alçak sürmeyle onu kaçırmaya çalışırız.